arkadaşlar, Goçyaz Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda da beraberce kapşonlu motifli bir hırka öreceğiz. Bu seferki kapşonlu hırkamızın her tarafı motiflerle oluşacak. Yani önü, arkası, kolları, her tarafını motiflerden oluşturacağız. Benim verdiğim ölçülerde çalıştığınız takdirde 36-40 beden arası yani small beden diyebileceğimiz bir hırkanız düşecek. Hırkanın bedenlerini oynayabilmeniz, değiştirebilmeniz için video sırasında bir takım tüyolar size vereceğim. Finalde 66 adet motifle tamamlamış oldum bu hırkayı. Artı 8 ile hırkanın boyunu uzatmanız mümkün. Yine 4 mevsim koton iplerle çalışıyorum bu kapşonlu hırkamı. Siz de benimle birlikte örmek isterseniz videonun tamamını izlemeniz yeterli olacak. Bu hırkamda da kullanacağım iplerim orta kalınlıktaki 4 mevsim koton ipler. Yani markasını bildiğiniz gibi en sık kullandığım Alize Cotton Gold ve Yarnart Jeans. Bu renkleri kullanacağım hırkamda. Hırkayı kapşonlu tamamlayacağız arkadaşlar. Kapşonlu bir hırkamız olacak. Sadece motiflerle yapılan kapşonlu bir hırka. Ben orta kalınlıktaki koton iplerimde kullandığım 3 milim tığ gene kullanacağım. Bu hırkada da burada gözükmese de aslında tığım 3 milim. Siz elinize göre uygun tığ lütfen seçin. Ya da kullandığınız ipe göre de tabii ki, yani mutlaka bu iple örülecek diye bir şey yok. Siz kendi tercih ettiğiniz belki yünlü ipleri de kullanabilirsiniz. Renklerim şu, bir hardal, birkaç ton daha ekleyeceğim. 5 sıralı motifle tamamlayacağım. 6 sırada eklemeye başlayacağım. 6. sırası ekleme sıram olacak. Hırkayı 36-40 beden arasındaki bir ölçü için hazırlıyorum. Motiflerim şu şekilde 5 sıralı olacak dediğim gibi. Bu benim bildiğiniz aslında birçok hırkamda, çoğunlukla hırkalarımda kullandığım standart motifim. Bunun yapımı ile ilgili YouTube kanalımda 2 adet video var. Bir başlangıç video, ama ben size son zamanlarda, son tarihlerde çektiğim yuvarlak başlayan motiflerde temiz motif çalışma videomu öneriyorum. Hatta bunun linkini bu videonun altına atacağım. Oradan izleyerek bu motiflerden ya da kendi seçiminizde olan başka motiflerle de örebilirsiniz. Benim anlatacağım şablona göre, vereceğim ölçülere göre hazırlayabilirsiniz. Bu motifinizin 36-40 beden için hazırladığınızda ölçüsünün 13 santim civarı, 13-13,5, biraz daha salaş dursun istiyorsak birleşme kenarıyla birlikte, bu şekli değil, birleşme kenarıyla birlikte o ölçülerde olmasını öneriyorum. Daha düzgün ve daha güzel düşecektir. Söylemem gereken şu ki bir de arkadaşlar, bunu dediğim gibi benim yaptığım şekilde değil de yünlü iplerle de hazırlayabilirsiniz. Çok daha sıcak, kışlık olacaktır. O sizin tercihinizle ilgili. O zaman tığ ve ip uyumu çok önemli. Motifin belki sırası da değişebilir ipe göre. Bu iplerdeki sıra bu. Toplamda 70 adet motif hazırlayacağız. Bu 70 adet motifin 20 tanesini ön, 20 tanesini arka, 18 tanesini kollar, 12 tanesini de kapşon için kullanacağız. Benim zemin rengim krem olacak. Kremle birleştireceğim motiflerimi. O zaman bu motiflerden sihirli halka içine 16 adet 8'li grupları başlayacağız. Aradaki boşluklara bademler hazırlayacağız. Bunun detayını lütfen videodan izleyerek ya da başka motifle de yapabilirsiniz, dediğim gibi. Hazırlayalım. 70 tane motif hazırlayalım. Bu 70 adet motifi hazırladıktan sonra arkası için ben şu şekilde motiflerimi hazırladım. Şöylece bakın. Hazırladım motiflerimi. 70 adetim hazır. Bunun 5x4 20 tanesini arka için birleştirmeye şu şekilde ip koparmadan birleştirme tekniği ile başladım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Başladım.
Uzunlamasına 5, enlemesine 4 motif, toplamda 20 adet olacak. Size birleştirme için de önerebileceğim, her videoda olduğu gibi burada da ısrarla öneriyorum, ip koparmadan birleştirme tekniği. Bu önerdiğim 2 videonun da linkini videonun altına atacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi 5 çarpı 4 20 adeti ben ip koparmadan birleştirmek istemiyorum diyorsanız tek tek de birleştirebilirsiniz. Arka parçayı, 20 adet motifli arka parçayı birleştirelim. Daha sonra kol yapımı, işte kol evinin oluşumu ilk olarak önlere eklerken, daha sonra kollar, kapşon derken de beraberce kapşonlu hırkamızı tamamlayalım. 4 çarpı 5 20 motiften oluşan arka parçamızı tamamladım. 5 boyuna 4 enine olmak üzere ördüm. Şimdi sağ ve sol parçaları hazırlayacağım. Yani 10 artı 10 sağ parça ve sol parça. Bu parçaları eklerken kol evimizi oluşturacağım. Kapşon için yer oluşturacağım. Kapşonun motiflerini yerleştireceğimiz yeri yani oluşturacağım. Şimdi hep beraber bunları yapacağız. İlk olarak 10 parçalı motifimizi hazırlayalım. İstersek örerken ekleyelim tek tek, istersek tek parça yapıp ördükten sonra birleştirelim. Sizin nasıl kolayınıza gelecekse, ben şimdi ilk parçayı yapıp size göstereceğim. Daha sonrasında da diğer taraftakini de beraberce ekleyeceğiz. Evet, 10 parçalık ön tarafın sağ parçasına 10 motifli oluşan parçayı ekledim. Eklerken kol evini ve kapşon için alanı şu şekilde bıraktım. Kol evimizi şu şekilde oluşturdum. Bakın 1 ve 2 karşılıklı motifi hiç örmedim. Diğerini de karşılıklı eklerken tam ortasına kadar ekledim. Ki kol motifinin birini böyle, diğerini ve bir diğerini 3 adet motifi de buraya yerleştireceğim. Daha sonrasında da burada kapşon için oluşturduğum kapşonun evine de motifleri yerleştirip kapşonu oluşturacağım. Şimdi bu parçayı nasıl eklediğimi diğer tarafı eklerken size göstermek istiyorum. Dediğim gibi teker teker eklemeye başlayabilirsiniz. İsterseniz her bir motifi, mesela şöyle ki bunun karşısına denk gelen motifi ekleyip altına, yani bunu daha sonra yarısına kadar ekleyeceksiniz. O vakit bir altındaki diye tek tek ekleyebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi şöyle ip koparmadan birleştirme tekniğini kullanarak şu parçayı bakın. Buradan böylecene başlıyorum eklemeye. Şöylecene başlıyorum eklemeye. Hop, sonra tekrardan burayı, daha sonra bu kenarını örerken de karşı tarafa birleşiyorum. Bu tekniği de kanalımdaki bir videodan yararlanarak öğrenebilir, kullanabilirsiniz. Şimdi ilk olarak şu parçanın burasını ördük, çünkü karşılıklı kapşonun evini oluşturacağımız için bu oraya birleşmeyecek. Bu motif artık kol evini oluştururken birleştireceğimiz motif. Şimdi diğer büyük parçayı da alacağım ve karşılıklı bu kenarı karşılıklı ekleyeceğim. Şurasından bakın, biraz yaklaşalım. Şöylecene tam olarak onun ortasında, karşıki motifin ortasından arkadan şöyle döndürüyorum. İpimi geçiriyorum. Şöylecene kitleyip şurayı örüp artık karşılıklı denk geldiği şekilde birleştirerek örmeye devam edeceğim. Aynen bunun karşısına denk gelen yer tam olarak şurası. Şimdi bu kenarı örelim. Daha sonra kol evini oluşturmak için ne yapmamız gerektiğine bakalım. Karşılıklı şu kenarı ördüm. Şimdi şurada kol evini oluşturacağımız için bu motifi buraya kadar, karşı tarafta tabii ki birleşmeden öreceğim. Bunu da tam ortasına kadar gelip ondan sonra karşı tarafla birleşip alttan kenarları birleştirerek örmeye devam edeceğim. Şimdilik bunu
ikinci motifin ortasına kadar örüyorum. Bu şekilde. Evet, burayı tam ördüm. Bunun tam yarısına kadar geldim. Tam ortasına kadar geldim. Arkadan birleşiyorum. Şu şekilde. Ve artık aşağı kadar önlü arkalı parçayı birleştirip kol evimizi oluşturmuş olacağım. Şu şekilde. Aşağı kadar bu parçaları birbirine ekleyeceğim. Evet, hırkamızın her iki tarafını da o motiften oluşan parçayı birleştirip ekledik. Kol evimizi oluşturduk. Hatta kapşon için yeri de oluşturduk. Şimdi kapşonu buraya nasıl yerleştireceğiz? Bakın, yeri çok belli. 1, 2, 3 ve 4. 12 tane motifimizi kapşon için kullanacağız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani 3 kere 4 motifi üst üste yerleştirip sonrasında da üstten birleştirerek tamamlayacağız. İlk olarak yapacağımız, buradaki motifimizi ekleyerek başlayacağız. Daha sonra yandaki motifi ekleyeceğiz. Onu ona birleştireceğiz. Yandakini bir yandakine. Aynı bu motif, yani şunu şöyle düz bir parçaymış gibi düşünün. Üstüne 4 tane motifimizi eklemeye başlayacağız. Derken bir üst sırada gene aynen 4 tane motifi yan yana ekleyeceğiz. Üçüncü sırada da aynı işlemi yaptıktan sonra artık o son sıramız olduğu için üstten şu şekilde birleştirerek kapşon formunu vereceğiz. O zaman ilk olarak motifimizi dörtlü olarak birleştirelim. Üstüne de devam edelim. 12 parça motifi birleştirip beraberce devam edip kapşon şeklini verelim. Arkadaşlar, kapşonu 12 motif ile tamamlayacağımı söylemiştim. 4x3, ancak 4x2 8 motif ile tamamlamaya karar verdim. Çünkü yaptığım hırka çok büyük bir beden olmadığı için kapşon da çok fazla salaş ve büyük duracaktı. 2 sıra 8 motifle gayet uygun oldu. Yani toplamda 70 olan motif sayım bu hırka için 66'ya düşmüş oldu böylelikle. Burada hani böyle sayılarda arada değişiklik oluyor. Çünkü bu hırkalı ben de ilk kez yapıyorum ve yaparken de videosunu çektiğim için hani oturttuğum sayılar değişebiliyor. Lütfen kusura bakmayın. Hani bir daha bu hırkadan çalışırım çalışmam belli olmaz diye videosunu çekip bırakmak istiyorum buraya. Çünkü Instagram sayfamdan soran arkadaşlarımı buraya yönlendirmek benim için kolay oluyor. Anlatmak, mesajla anlatmak hırkaları çok zor. Onun için lütfen bir takım hatalarım affola diyorum. Kusura bakmayın. Yani 8 motif ile tamamlamaya karar verdim. Şimdi bu hırkanın, bu kapşonun 8 hırka ile bir tık dar ve küçük olduğunu düşünüyorsanız üstüne birkaç sıra geçip zemin rengiyle öyle birleştirebilirsiniz. Benim sadece birleştirirken bir sıra örmem yeterli olacak. Siz bu kapşonu sık iğne ile birleştirebilir, dikebilirsiniz. Şu kadarcık kısım kapşon formunu vermemiz için yeterli olacak. Ben son sırayı örerken kapşon formunu da vermek istiyorum. Size nasıl yapacağımı da bu arada göstereyim. Belki sizin de kolayınıza gelir ve tercih edersiniz. Diğer yaptığım hırkalarda da var. İlk yapacağım işlem buradan başlayıp tam ortasına kadar iki motifi her boşlukların içine üçlü gruplar halinde ikili trabzanlar örüp bırakacağım. Şimdi bunu buraya bir kere kilitliyorum. 1, 2 ve 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Hemen yanına 2 adet ikili trabzan daha yapacağım. Arkadaki bu ipimi eklerken kalan ipimi şöyle bir alıyorum. Onu da gizlemek için öreceğim. Saklaması çok daha kolay oluyor bu şekilde. Bir parça daha alıyorum. Onu da örüyorum. 3'e tamamlamış oldum. Şimdi arada bir zincirim var. Dediğim gibi tam olarak iki motifi üstünü öreceğim. Yani
parçanın ortasına geleceğim. Daha sonra karşı tarafta birleşmeye başlayacağım. Ortasına kadar geleyim. Tam ortasına kadar iki motifin üstünü ördüm, doldurdum. Şu şeyi tekrar göstermek istiyorum. Şu 8 motifi yerleştirdiğim yer hırkanın arkasını döndürdüğümüzde hani bu öndeki motiflerin boş kalan 4 tane yeri vardı ya arkasına, oraya yerleştirmiştim. Onun da bir altını tekrardan çizmek istedim iyice anlaşılması açısından. Şimdi artık yapacağımız işlem şu. İpimi bir elime sarıyorum. Şimdi aldım bunu. Tam ortasını örmüştüm ya. Burayı da şimdi örerken öreceğim. Ve artık orayı tamamladıktan sonra karşı tarafla tam karşısında şöyle döndürdüğümde yan, şu ikisini üst üste koyuyorum ve tam karşısındaki boşluktan kapşonun tepesini birleştirmeye başlıyorum. Şimdi bunu da dolduracağım. Bunun da tam karşısında denk gelen yere kilitliyorum. Tekrardan bu şekilde burayı örüyorum. Aynen katladığımda üst üste denk gelen yere, sıranın sonuna kadar birleştirerek bu şekilde devam edeceğim. Kapşonun tepesini sonuna kadar ekleyerek karşı tarafla bir tamamladım. Şimdi şurada başlarken yükseldiğim zincirin tepesine batacağım. Son boş köşeyi de doldurmuştu. Aralarından şu şekilde geçireceğim. Ve kapşonu tamamlamış olduk. Bunu böyle bir arkaya alayım. İpi. Sonra içten onu aralardan gizlerim. Şu formu verdim. Göstermek istiyorum size. Bakın. Kapşonumuz gayet güzel oldu. Şimdi kapşonu yaptıktan sonra arkadaşlar sıra tabii kollara gelecek. Ancak söylemek istediğim bir şey var burada sizlere. Hırkamızı bir tık, belki bir ya da iki beden büyütebileceğimiz bir yol diyebilirim. Şöyle göstereyim, daha rahat olacak. Etrafının patı. Patı geçerken kapşonu da dolaşabilirsiniz beraberce. Yani köşesinden başlayıp şuradan isterseniz sadece trabzanları örebilirsiniz ya da burada son sırada yaptığımız işlemi tekrarlayabilirsiniz. Böylece dolaşıp hop aynı noktaya kadar, yani kapşonun da etrafını geçerek yapabilirsiniz. Bunu istediğiniz kalınlıkta yapıp hırkayı daha bol arta genişletebilirsiniz. Ben çok bol büyük beden çalışmıyorum. 36 beden, 38 beden için diyelim örüyorum. Etrafına pat da geçmeyi düşünmüyorum. Çünkü bu şekilde istediğim ölçüye eriştim. Artık iş sıra kolları tamamlamakta, kolların işlemini yapmakta. Öyleyse kol yapımına geçebiliriz. Ben kolun bir tanesini yerine yerleştirdim, motifleri. Size nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz şuradaki motifi ortasına kadar birleştirmiştik. İlk olarak oradaki boşluğun her iki tarafından motifimi yerleştirdim. Daha sonra üst, ön, üst, arka motiflerle kolumuzu oluşturdum. Yani şuradaki gördüğünüz kol evine şuraya yarımlardan, önden yarım, arkadan yarım bir tam yerleştirebiliyorum. Buraya bunu yerleştireceğim. Yanındaki, arkasındaki 3 motiften sonra aşağı doğru da aynı diğer kol gibi kol evimize, kol motiflerimizi yerleştireceğim. Dediğim gibi hırkayı biraz daha büyük salaş yapmak isterseniz kalın bir pat örebilirsiniz ya da bir sıra pat geçebilirsiniz. Kapşonu unutmadan lütfen. Kol ağzına da gerektiğini düşünüyorsanız, uzatmak için daha bol dökümlü olsun istiyorsanız patı daha kalın örebilir. Daha dar bileğe oturan kol için
bilek kısmına lastik çalışabilirsiniz. Tığ işi lastik örümünü ya da krovazi açık bir kol istiyorsanız şuradan itibaren genişletmek için kol ağzını şuraya şöyle yaklaşarak göstermek istiyorum. Bir saniye. Şuraya kol ağzına bir buraya üçlü grup, bir buraya üçlü grup, aynı şekilde bu birleşme yerlerinin hepsinde aynı şeyi yaparak kol ağzını bol yapıp genişletebilirsiniz. Öyleyse ilk olarak bunu buraya ekleyerek daha sonra devamında önlü arkalı motifleri ekleyerek bu kolu da tamamladığımda hırkamı da bitirmiş olacağım. Evet, en sevdiğim kısım, finaldeyiz. Kolları da tamamladıktan sonra hırkamızı tamamlamış, bitirmiş olduk. Benim bu hırkam 36-40 bedene uyumlu. Small diyebileceğimiz bir bedende oldu. Kalça altı bir hırka. Başta motif sayısını biraz farklı hesaplamıştım ama son bitirirken artık motif sayımız 66 kalça altı bir hırka için. Artı 8 ile hırkamızın boyunu istediğimiz kadar uzatabiliriz. Yani artı 8 artı 8 aşağıya doğru. Kapşonu toplamda 8 motif ile tamamladım. Hırkanın etrafına dilediğiniz kalınlıkta bir sıra ya da daha fazla pat geçebilirsiniz. Kol etrafına da aynı şekilde. Ben bu şekilde bırakacağım. Çünkü tam istediğim bedende ve formda düştü. Kol uzunluğu da. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hoşunuza gittiyse eğer bir beğeninizi alırım. Aklınıza takılan sorular için yoruma yazabilirsiniz. Belki çok çabuk olmasa da en kısa sürede dönmeye çalışırım. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.